Ben bunu arkadaşlar çok uzun bir hırka yapmayacağım. Ceket boyunda yapacağım ama istiyorsanız uzatabilirsiniz. Yani boyunu uzun yapabilirsiniz. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 sıra ördüm. Şimdi etek ucuna kelebek sırasını tamamladım. Bundan sonra 4-5 sıra hep bu şekilde kelebek yaparak gideceğim. Normalde tek dolgu sırasındayız ama etek uçlarına artık bundan sonra sadece şu kelebek oyasından yaparak devam edeceğim. Şimdi kol altından itibaren 16 sıra örmüştük. Daha sonra ben 6 sıra daha ilave ettim. Şimdi oya yaparken de devam edecek. Ben bunun boyunu dediğim gibi ceket boyu yapıyorum ama uzatmak isteyen arkadaşlar, daha uzun yapmak isteyen arkadaşlar böyle mesela 2, 4, 6, 8 sırada bir şu tekli oyaları yaparken şu aralara birer tane daha yaparak mesela 7 sırada 8 sırada artık o yapacakları uzunluğa göre aralarda artırma yapması gerekiyor ki etek ucu çok öne arkaya doğru çektirmesin. Yani böyle aralarda artırma yaparak devam etsinler. Şimdi ilk başladığımız yere geldik. Bu yan tarafına da aynı şekilde kelebeklerden gideceğim. Yine buraya birleştirmemi yaptım. 2 zincir çekiyorum. Bu ön tarafındaki oyalarımız böyle üçerli değil ikişerli trabzan olarak yapacağım ki çok fazla açmasın diye. Biraz da sıkı yapmak gerekiyor. Şöyle ikişerli. Zincir çekmeden arada bir tane boşluğa atlıyorum. Diğerine geçiyorum. Yani 3 tane trabzan değil, 2 tane trabzan yapıyorum. Arada bir tane boşluğa atlıyorum. Diğerine geçiyorum. Bir boşluğa atlayıp diğerine. Bu şekilde devam ediyoruz. Şimdi ön taraftan yaparak geldim. Hatta şu köşeye de bir tane ilave ettim. Ve döndüm. Şimdi ensede şu kelebeklerimizin olduğu yer var. 4 tane. 2 tane de bu kolun üstünde var. Şimdi burada yaparken şu ense kısmını, yaka kısmını biraz toparlamak için şimdi yaptığımız 2-2-4 trabzanın 2 tanesini öndeki parçaya yapacağız. 2 tanesini buradakine yaparak şöyle bir birleştirme yapacağız. Devam edip daha sonra arkadaki kelebeğin ortasına 2 tane ve arkadaki diğer ilk boşluğa yani arada bir tane atlayıp diğer boşluğa geçeceğiz. Böylece yakanın çok fazla yayık olmasını önlemiş olacağız. Şimdi burası tam kelebeğimizin ön ve kolun arasındaki yer.
Ondan bir iki tane öncesine zaten kelebek yapacaktık. Burada sadece yarısını yapıyoruz. Yani iki tane yapıyorum. İki zincir çekip iki tanesinde buradaki boşluğa yapıyorum. Yani burası tek bir kelebek gibi. Şimdi devam ediyorum. Yine bir boşluk bırakıp diğer tarafa geçiyorum. Arada zaten kolda 3 taneydi. 3 taneyi yaptım. Yine buradaki kelebek yerine geldim. Buraya 2 tane yapıyorum. 2 tane trabzanı yaptım. 2 zincir çekip yine bir tane atlıyorum. Arkadaki kelebeğe de bir tane yapmış oldum. Devam ediyorum. Burayı bir göstereceğim arkadaşlar. Bir tane daha yapayım. Önden gelirken bir tane hemen kelebekten önceki boşluğa yaptık. Yani şu arada bir tane atlamayı unutmayın. İki zincir çekip tam kelebeğin ortasına yaptık. Daha sonra arada normal örneğimizi yaparak geldik. Diğer kelebeğe bir tane de arkadaki örneği yaparak, yani bu ikisi bir olacak. Şurada iki yerde bir yakada toplama yapmış olduk. Şimdi devam ediyoruz. Buradaki arkadaki kelebeğe de yine bir tane, bir öncekine bir tane de buraya yapacağız. Şimdi oraya kadar devam edelim. Evet, bakın şu arka ortanın artırma yeri, oraya bir tane de buradaki kelebeğin ortasına yapacağız. Yani ikili dolgumu yaptım. 2 zincir çekip yine arada bir tane atlayıp tam bu boşluğun içine 2 tane yaptım. Şimdi zincir çekmeden kolda 3 tane örneğimiz var. Ve ön ve kolun arasındaki artırma yerine geldik. Yine diğer tarafta yaptığımız gibi iki trabzanı buraya yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. Bir tane boşluğu atlayıp diğerine de 2 tane yaparak burada bir birleştirme yaptım. Ondan sonrasına aynı şekilde
Etek ucuna kadar devam ediyoruz. Etek ucundaki oyamız üçlü olacak. Tam köşedeki noktaya da oyayı yaptım. Hemen şunu bir boşluk sayıyoruz, trabzanın olduğu yeri. Diğerine yaparak devam ediyoruz. Bakın şurada bir tane toplama yaptık. Yani şu ikisi bir kelebek gibi. Arada devam ettik. Bir sefer arkayla kolu birleştirdik. Burada da yine arka ve kol birleşti. Burada da kol ve önü birleştirdik. Yani yakayı şöyle hafiften toplamış olduk. Şimdi tam bir tur bütün etrafını attım. Etek ucuna yine üçlü olarak devam ettim. Şu son bir taneyi de yapalım. Son kelebeği yaptıktan sonra ön tarafa geçerken şöyle ilk trabzanın tepesine battım, kilitledim. Bir tane yine orta noktaya girdim, sık iğne yaptım. Şimdi bir tur daha döneceğim. Gerekiyorsa bir iki sıra, üç sıra bu ön tarafını yapabilirsiniz. Ama şimdi göstereceğim arkadaşlar. Bu şekilde önüne 2 veya 3 sıra oya gideceğiz. Bu ön tarafını yaparken şimdi şöyle göstereyim. Benim şu anda düz duruyor ama elden ele değişebilir. Eğer bu arada balonluk olursa e, bazen şu aradaki zincirleri bir çekebilirsiniz. Arada birer tane değil, biz hep birer tane atladım ben. Arada bir tane de yok edebilirsiniz. Yani şu hırkamızın ön tarafı şu şekilde dümdüz duracak. Şimdi devam ediyoruz. Burada şuradaki kelebeğin ortasına yapacağız. Bakın şu atladığımız yere de bir tane, daha sonra da normalde devam edeceğiz. Yani şuraya bir kelebek olarak kabul edeceğiz. Eğer bu kısımda balonlukları mutlaka giyerek, yani hep kontrollü gidin. Balonluklar oluyorsa tığınızı 4 değil bir yarım numara daha küçültebilirsiniz. Yani bunu hep üstünüze giyip bakıp öyle devam edin. Ben sadece şöyle 2 sıra yaptım ve ön oyasını tamamladım. Başka bir şey yapmayacağım. Bu şekilde. Şimdi kolun yapımına geçelim. Yine ön yüzdeyiz. Kolun altına şöyle zincir çektiğimiz yer var. Ben kolu çok geniş yapmak istemiyorum. O yüzden şu önden gelen kelebeklerimiz var. Burasıyla diğer arkadan gelen kelebeğin olduğu yere, yani şöyle birleştirerek şu araya yapacağım. Ama kolu daha geniş isteyenler şuradan başlayabilirler. Şimdi buradan buraya geçeceğimiz için şu arada çok fazla bir delik kalmaması için, yani çok büyük olmaması için oraya hemen bir sık iğne gibi bir birleştirme yapalım.
Yani başlayacağımız yer şuradaki kelebeğin orta noktası. Ve diğer taraftaki kelebeği de dönüşte oradan oraya birleştirme yapacağız. Hemen şuradan giriyorum. Şu arayı şöyle bir sıkıştırmak istiyorum. Yani sık iğne ile. Ve bunun ortasına kadar geldim. Yani şu arayı azıcık toplamış oldum. Şimdi yine aynı oyadan devam edeceğiz. Fakat burada şu anda kelebek sırasındayız. Kelebek sırasına başlarken önce 3 tane trabzan yapıyorum. Burası kol altında birleştirme noktamız olacak. Daha sonra tığıma doluyorum. Ve diğer boşluklara normal örneğimi yaparak devam ediyorum. Tam kolun bütün etrafını aynı şekilde devam ediyoruz. Şimdi tam buradan gelen kelebeğin orta kısmına geldik. Buraya 3 tane trabzan yapıyorum. Tığıma doluyorum. Hemen ilk yaptığımız karşı taraftaki kelebeğin ortasındaki 3 tane trabzan var. Hemen onun ilk trabzanın tepesine giriyorum. Şöyle 1, 2 de geri geliyorum. Ve bu arayı böyle birleştirmiş olduk. 3 zincir çekiyorum ve geri dönüyorum. Tekrar buraya önce 3 tane trabzanımı yapıyorum. Şimdi tekli trabzanlar sırasındayız. 3 zincir çekiyorum. Üç tane trabzan yaptım. Tekrar 3 zincir. 3 tane trabzan. Bedendeki örneğimiz gidişli gelişli, yani hem düz hem tersten olduğu için kolu da aynı şekilde yapacağız ki modelimiz değişmesin. Yani tekli dolgularımız ters taraftan yapılıyordu. Bunda da kolda da aynı şekilde ters taraftan yapıyoruz. Şimdi sonuna kadar gelelim. Evet, şurada bir tane daha var. Şimdi sıranın sonunda 1, 2, 3 zincir çekip hemen yaptığımız trabzanın yanındaki aynı boşluğun içine yine 3 tane trabzan yapıyorum.
Tığıma doluyorum. İlk yaptığım trabzanın tepe noktasına girdim. Şöyle 1, 2 de geri geldim. Burası tam kolun alt kısmı. Yani kol boyunca burası böyle kelebekler şeklinde devam edecek. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Tekrar geri dönüyorum. Şimdi hırkamızın ön yüzündeyiz. Hemen 3 tane trabzan yaparak başlıyorum. Zincir çekmeden buradaki boşluğun içine geçip 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan olarak bu sırayı bu şekilde devam ediyoruz. Sıranın sonuna geldik. Yine buradaki boşluğun içine giriyorum. Üç tane trabzanı yaptım. Tığıma doluyorum. Yanındaki yaptığımız trabzanın tepe noktasına girip 1, 2 de geri geliyorum. 3 zincir çekip geri dönüyorum. Önce 3 tane trabzanı yapıyoruz. Şimdi tekli dolgular sırasındayız. Burada zincir çektiğimiz için bu sıra aynı önde yaptığımız işlemi tekrar edeceğiz. Bu sıra hiç zincir çekmeden buradaki kelebeğin ortasına girdim. 3 tane trabzan yaptım. Şimdi 3 zincir çekip devam ediyorum. Sıranın sonuna geldik. Şimdi zincir çekmeden ilk yaptığımız yine boşluğun içine girip burası tam birleştirme noktamız. 3 tane trabzanı yapıyorum. Tığa dolayıp ilk trabzanın tepesine girdim. 1, 2 de geri geliyorum. 1, 2, 3 zincir çekerek tekrar ön yüze dönüyorum. Önce bu boşluğun içine 3 tane trabzanı yaparak başlıyorum. Kelebek sırasındayız. Bu sıra kelebek olarak devam edecek. Burası tam kolun alt kısmı, birleşme noktası. Şuradaki tek dolgularımız yine aynı önde olduğu gibi bir sıra zincirle geçeceğiz. Bir sıra zincirsiz. Her sıra zincirle giderseniz kol aşağıya doğru büyür arkadaşlar. Yani aynı öndeki sistemi burada takip edeceğiz. Bir sıra zincirli, bir sıra zincirsiz. Aralarımız zaten hep kelebek olarak devam ediyor. Bu arada ben diğer kolu ördüm. Şöyle bir göstereyim. Şurası bakın kol alt kısmı. Şuradan itibaren yine ben aynı öndeki gibi 16 sıra devam ettim. Yani bir sıra kelebek, bir sıra tekli dolgular olarak. Kol uç kısmını da kelebek olarak
sadece yaptım. Onu da şu 16. sıramız 2, 4, 6, 8, 10 sıra daha yaptım. Benim kol boyum yeterli oldu ama herkesin kol boyu farklıdır. Devam edebilirsiniz. Hırkamız bu şekilde. Yapacak arkadaşlara kolay gelsin.